Bel kayması hem ergenlerde hem de yetişkinlerde sırt, bel ve bacak ağrısına sebep olan bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığımızın adı Yunanca'da spondilolistezistir. Spondilos omurga, oliotesis ise kayma demektir. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ise omurga kayması gibi bir anlama geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki omurgamız küçük küçük kemiklerden oluşur. Bu kemiklere omur diyoruz. Normal şartlarda her bir omur bir alttaki ve bir üstteki omur ile bir ilişki içindedir. Bel kayması iki omur arasındaki dizilimin bozulmasıdır. Yani biri diğerine göre öne veya arkaya doğru kayar. Tek bir omurdaki bozukluk aslına bakarsanız bütün vücudu etkileyebilir. Spondilolistezisi yani bel kayması olan çoğu kişide hiçbir semptom görülmez. Ancak omurga çevresi kaslarda zayıflık varsa bazı semptomlar ortaya çıkabilir. Bel kaymasının olduğu yerdeki ani hareket veya tahriş sırt ağrısına sebep olabilir. Ağrı genellikle ayakta durma ve yürüme gibi aktiviteler sırasında artar, dinlenme ile hafifler. Bazı kişilerde bacak ağrısı sinir köklerinin tahriş olmasına bağlı olarak güçsüzlük ve uyuşukluk oluşabilir. Arka bacak kaslarında sık sık spazm oluşur, eğilirken bel ağrısı olur. Peki bel kayması için konuşacak olursak risk grubunda kimler var bunları görelim. İlk risk grubunda sporcular var. Jimnastik veya futbol gibi belin çok fazla geriye esnediği sporlarda bel kayması daha sık görülür. Yani beldeki kavis çok fazla artmamalı. Örneğin overhead press sırasında kanat kaslarınız kısaysa vücut bunu kompanse etmek için bel kavisini arttıracaktır. Bu durumda bir anlık bir dalgınlık bel kaymasına sebep olabilir. İkincisi genetik. Herkesin aynı genetiğe sahip olmadığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Genetik farklılıklar anatomik farklılıkları da beraberinde getirir. Yani omurlardaki küçük farklılıklar bel kaymasını kolaylaştırır. Bu yüzden bel kaymasına yakalanma riski artabilir. Üçüncüsü yaş. Yaşlandıkça omurgadaki aşınma ve yıpranmanın omurları zayıflattığı dejeneratif omurga koşulları gelişebilir. Dejeneratif omurga rahatsızlıkları olan yaşlı yetişkinlerin bel kaymasına yakalanması daha olasıdır. Bel kayması 50 yaşından sonra daha sık görülür. Doktora gittiğiniz zaman dinlenme ve fizik tedavi gibi cerrahi olmayan seçeneklerle başlayacaktır. Bu tedaviler genellikle semptomları hafifletir. Eğer bel kaymasının derecesi yüksekse, çok fazla ağrınız varsa ve cerrahi olmayan seçenekleri deneyip sonuç alamadıysanız ameliyatı düşünebilirsiniz. Ameliyattan önce yapacağımız egzersizlere bakalım şimdi. Egzersizler beli güçlendirmek ve esnetmek için yapılacak. Ayrıca sırt, arka bacak kasları ve kalça kasları için de egzersizler mevcut. İyileşmeyi desteklemek ve ağrıyı azaltmak için bisiklet veya yüzme gibi egzersizleri öneririm. İlk egzersiz pelvik tilt egzersizleri. Pelvik tilt egzersizleri beli büklü pozisyonda stabilize ederek ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Öncelikle dizleriniz bükülü ve ayaklarınız yere tam basacak şekilde sırt üstü yatın. Ellerinizi yanlara uzatın. Bu pozisyondayken karın ve kalça kaslarınızı sıkarak bel çukurunu azaltın. Sanki belinizin altında bir havlu varmış da havluya belinizi bastırıyormuş gibi düşünün. Belinizi yere doğru bastırdıktan sonra 10 saniye bekleyin ve sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Bunu 10 kez yapın. İkinci egzersizi karın kaslarını güçlendirmek için yapacağız. Karın kaslarını güçlendirmemizin sebebi kor kaslarını geliştirmek. Bel kayması görülen kişilerde genelde karın kasları zayıftır zaten. Ağrıyı artırabileceği ve iyileşmeyi yavaşlatabileceğinden bu hareket sırasında vücudunuzu tam açıklıkta hareket etmeye zorlamayın. Tam mekik değil de yarım mekik yapın. Dizleriniz bükülü, ayaklarınız yere tam basacak şekilde uzanın. Kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun. Karın kaslarınızda kısılma hissedene kadar başınızı ve omuzlarınızı yavaşça yerden kaldırın. Üst noktada 3 saniye bekleyin ve ardından başlangıç pozisyonuna dönün. Bunu 10 kez tekrarlayın. Üçüncü egzersizi derin kor kaslarını güçlendirmek için yapacağız. Bu sayede hareket sırasında omurganın stabilitesini arttırıp bel kaymasından kaynaklanan ağrıyı azaltabileceğiz. Önce dizler bükülü olacak şekilde sırt üstü uzanın.
Belinizi yere bastırarak ve karın kaslarınızı sıkarak dizlerinizi karna doğru çekin. Dizlerinizi karna çekerken zorlanıyorsanız ellerinizden hafifçe destek alabilirsiniz. Dizleri çektikten sonra 5 saniye bekleyin, sonrasında başlangıç pozisyonuna dönün. Bu egzersizi 10 kez yapın. Dördüncü egzersizi multifidus denilen kasları güçlendirmek için yapacağız. Bu kaslar omurganın çevresinde bulunan kendisi küçük, işlevi büyük kaslardır. Bu kaslar omurganın dönmesini ve bükülmesini sağlar. Bel kayması görülen kişilerde bu kaslar genelde zayıftır. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen sizin de multifidus kaslarınız güçsüz olabilir. Bu kasları aktif etmek gerekiyor. Bunun için yan yatın. Bir elinizle başınızı destekleyin. Ayaklarınızı uzatın. Bu pozisyondayken ellerinizi omurganızın yanında bulunan kaslara dokundurun ve bu kasları hissetmeye çalışın. Üstteki bacağı bükmeden bacağı yukarı doğru kaydırın. Son noktada 3 saniye bekleyin. Omurganın yanında bulunan kasların kasıldığını hissetmelisiniz. Bu hareketi doğru yaptığınızdan emin olun. Benim yaptığım şekilde hareketi iyice analiz edip kendi üzerinizde doğru şekilde uygulayın. Her iki bacağı 10 defa yapın. Son egzersizi ise gerginleşen ve sertleşen hamstring kaslarını esnetmek için yapacağız. Bel kaymasından dolayı arka bacak kasları olan hamstringler gerginleşir. Gerginleşen hamstring kasları ise beli çektiği için ağrıya sebep olabilir. Bu kasları esnetmek için bir kanepenin kenarına oturun. Bir bacağınız kanepenin kenarında, diğeri ise yerde olsun. Ellerinizle ayak parmaklarınıza uzanmaya çalışın. Uzanabildiğiniz son noktaya kadar esneyin. 30 saniye bekleyin ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu egzersizi her iki bacak için 3'er kez yapın. Egzersizleri her gün günde bir defa söylediğim tekrar sayıları kadar uygulayın. İşin egzersiz kısmı bu şekildeydi. Bu egzersizler yapmanız gereken kısmı kapsıyordu. Şimdi ise neleri yapmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Söyleyeceğim ilk şey sporla ilgili. Eğer bel kaymanız varsa halter ve powerlifting gibi omurgaya aksiyel yük bindiren sporlarla uğraşmanız çok da olası değil. Vücut geliştirme ile uğraşmak istiyorsanız omurgaya yük bindirmeyen hareketleri tercih etmelisiniz. Makineler bu konuda iyi iş görebilir. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey ise ayaktayken eğilme ve dönme. Ayaktayken arkaya dönme ve öne eğilme ağrıyı artırabilir. Eğilmek zorundaysanız derin bir nefes alıp nefesi tutarak bu şekilde eğilin. Böylece ağrıyı minimuma indirebilirsiniz. Üçüncü şey ise yüksek tempolu aktivitelerden uzak durmak. En azından iyileşene kadar futbol, koşu veya basketbol gibi aktivitelerden uzak durun. Arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası için beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.